Genellikle insanlar arasında şöyle bir şey çok yaygındır. Bir şey büyükse ve ağırsa çok sağlamdır hissiyatı verir. Ama her şey için böyle değildir. Bazı şeylerde küçük ve işlevsel olması daha iyi olabilir diyebileceğim. Bugün size bir ürün tanıtacağım. Belki de bu ürün herkesin sahip olmak isteyebileceği bir ürün diyebilirim. Çünkü arkasında çok büyük bir kalite var. Karşınızda Mac Mini M1 ya da M1. Nasıl söylemek isterseniz. Dostlar, bu canavarı bugün incelemeye aldık. Çok kaliteli bir ürün. Yani Apple kalitesi var zaten görüyorsunuz. Elma logosunu gördüğünde insanlar zaten genellikle diyor ki bunun arkasında bir kalite var, bir konfor var, bir stabilite var ve işini çok iyi yapan bir ürün var demek anlamına geliyor. Apple M1 gerçekten çok kaliteli bir bilgisayar, masaüstü bilgisayar. Aslında masaüstü bilgisayar demek ne kadar doğru bilmiyorum ama bu ürün çok hacimsel olarak küçük ve aynı zamanda hafif bir ürün. Her yere taşıyabiliyorsunuz. Kolaylıkla çantanızı atıp istediğiniz yere götürebilirsiniz. Ve eğer bulunduğunuz ortamda bir monitör varsa hemen onu bağlayıp işinizi de görebilirsiniz. Böyle bir cihaz. Bugün size bununla ilgili biraz teknik bilgi vereceğim. Sonra detaylar, testler ve en sonunda da kendi görüşlerimi bu cihazla alakalı size aktaracağım. Bunu alabilecek olan herkes mutlaka bunu edinsin. Çünkü bu cihaz piyasayı sallayan, kasıp kavuran bir cihaz oldu. İlk çıktığında zaten Apple'ın lansmanından sonra cihazı herkes acaba nasıl oldu falan, Apple iOS'taki kullandığı işlemleri gitti masa üstüne getirdi vesaire diye bir gerçekten büyük bir sansasyonel bir tanıtım oldu. Sansasyonel diyorum çünkü M1 işlemci ARM mimarisi üzerine kurulu işlemci. Zaten bunu birazdan bahsedeceğim. Ve bu işlemciyle masaüstü birçok platformda yapabileceğiniz işi bu cihazda yapabileceğinizi söyleyerek bize bir ürün tanıttı. Ben Apple yaptığı her şey çok iyidir demiyorum. Ya Apple fanboy demeyeyim ama öyle birisi de değilim. Yani bir şeye takıntılı değilimdir ama kaliteli bir ürün gördüğüm zaman da bunun hakkını vermek isterim ve az önce söylediğim gibi birazdan kutu içeriği ve cihazın tasarımsal detayları göz önünüze gelecek. Tasarımla başlayalım ilk olarak. Kasa metal bir malzeme üzerine geliyor. Gayet sağlam. Aynı zamanda hafif ve elle taşıması kolay bir kasa. Yani sizi yormayacak, sizi sıkıntıya sokmayacak bir kasa. Yaklaşık 1,2 kilogram civarında bir kasa. Boyutları da genellikle bildiğiniz üzere yemek servis tabağını bilirsiniz. Onun boyutlarında bir kasa ve bu da size zaten bu konforluğu veriyor. Üzerindeki girişleri gördüğünüzde zaten şu anda videoda da görüyorsunuz. Üzerinde pek çok giriş var. Bunu satın almasının sebeplerinden biri de bu. Bu üzerindeki girişler. Bu girişler MacBook Pro'da bu kadar bir giriş yok. 2 tane Thunderbolt girişi var. Diğer girişler maalesef yok. Bu Mac Mini M1 işlemcili bilgisayarda 2 adet 40 GB'e kadar yine Thunderbolt girişi var. 2 adet USB 3.0 yani bu USB-A dediğimiz girişten bulunuyor. Bir adet ses ve görüntü aktarım yapabilen HDMI 2.0 var. Ethernet portu var. 3.5 mm kulaklık jack girişi var. Fan deliği var ve soğutma için biliyorsunuz. Güç bağlantısı noktası var. Kasanın üzerinde de çalıştığını gösteren yani Mac Mini'yi başlattığınızda yanmaya başlayan bir led ışık var. Tasarımsal olarak bu kadar detaydan oluşuyor. Alt tarafı siyah bir malzeme, üst tarafı ise metal bir malzeme. Alt tarafındaki siyah malzeme plastik bir malzeme. Donanım kısmına gelecek olursak Mac Mini M1'de ARM mimarisiyle çalışan 64 bit bir işlemci var. Bu işlemci 8 çekirdekli CPU yani ana işlemci, 8 çekirdekli GPU yani grafik işlemcisi, 16 çekirdekli Neural Engine dedikleri bu sinir motoru. Bizdeki sürümde 1 TB depolama. Aynı şekilde bizdeki sürümde 16 GB birleşik bellek. Yani hem CPU hem de GPU'nun kullanabildiği bir birleşik bellek. Wi-Fi 6 yani AX standardını destekliyor. Gerçekten yüksek hızlara ulaşabileceğiniz bir Wi-Fi standardı. Bluetooth 5.0 yerleşik hoparlörü var. Bu donanım kısmında tek eksiği üzerinde mikrofon yok. Mikrofon olsa ne kadar doğru olurdu bilmiyorum ama belki küçük ihtiyaçları karşılamak adına bir mikrofon olabilirdi. En azından Siri ile
iletişime geçebilmeniz için. Çünkü Siri gayet işlevsel biliyorsunuz Apple ürünlerinde. Ben ürünün donanım olarak gerçekten güçlü olduğunu düşünüyorum. Zaten bunu en son videonun sonunda zaten bunlara değineceğiz. Özellikle çalışma hayatında bu üründen yararlanmak isteyenler, bu cihazdan istifade etmek isteyenler bu ürünü rahatlıkla alabilir diyorum. Yani kimler? Mesela fotoğrafçılar, mesela videographerlar, YouTube'a içerik üretenler, piyasaya içerik üretenler, tanıtım videoları çekenler, reklam videoları çekenler bu ürünü çok performanslı bir şekilde kullanabilirler. Gerçekten memnun olacaklar. O yüzden bu donanım gayet yeterli bir donanım. Bu donanım kısmına değinmek istediğim bir şey var. Mutlaka 1 TB ve üstü depolama alın. 1 TB'ın altında bir depolama alanı almayın. Bu depolama alanı size kesinlikle yetmeyecektir. Çünkü kuracağınız programlar, Adobe programları, işte Blender'ı, Opera'sı, Google Chrome'u vesaire, Final Cut'ı, Motion'ı, Logic Pro'su derken sizin elinizdeki cihaz kapasitesi yetmemeye başlayacak. Bu yüzden mutlaka 1 TB ve üzerine alın ve mümkünse de 8 GB'lık RAM versiyonu değil de 16 GB'lık RAM versiyonunu almaya çalışın. Bütçeniz ölçüsünde tabii. Yazılım konusuna geldiğimizde bu cihazda macOS 11 var arkadaşlar. Yani Big Sur diye adlandırdığı Apple'ın işletim sistemiyle çalışıyor. Big Sur iOS ile uyumluluğu daha fazla sağlamış. Önceki sürümlere nazaran bu uyumluluğun daha arttırıldığı söyleniyor Apple tarafından. Bu da çok önemli bir avantaj sağlıyor. Örneğin dışarıda bir içerik çektiniz. Telefonunuzda bir veri var, video var vesaire. Gelip bu bilgisayarda devam edebiliyorsunuz işlerinizi yapmaya. Bir Word dosyası açtınız. Bu bilgisayara atmak istiyorsunuz. Gerek yok. Eğer burada başlatırsanız Apple uygulamalarında özellikle devam ederseniz işte Pages gibi, Number gibi, Keynote gibi uygulamalarda dosyayı aynı şekilde Mac Mini M1 işlemcili bilgisayarda devam edebiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok önemli bir özellik. Video çektiniz, gelip Mac Mini'ye atmak istiyorsunuz. Burada da işleyip bir görüntü elde edeceksiniz. Özellikle iPhone'larla aktarım yapmanız çok kolay AirDrop üzerinden. Bu gerçekten çok hızlı ve çok pratik oluyor. Kablo ile uğraşmıyorsunuz, zaman kaybı yaşamıyorsunuz. M1 işlemciyle uyumluluğa geldiğimizde zaten Big Sur bununla uyumlu olarak geldi M1 işlemciyle. Bu uyumluluğu da Apple kendi uygulamalarında da aynı zamanda gösteriyor. Bu uygulamalar hangileri? İşte Keynote, Pages, Number gibi ofis uygulamaları, yani yazı ve doküman işlerini hallettiğiniz uygulamalar, bunlar da gayet M1 işlemciyle performanslı bir şekilde ve çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Aynı zamanda Final Cut Pro, Motion, Logic Pro, Mainstage, Compressor gibi yine programlar da Apple M1 işlemcili bilgisayarla çok hızlı, çok seri bir şekilde işlem yapmanızı sağlıyor. Bu zaten Apple'ın kendi uygulamaları olduğu için de zaten çok büyük bir sorun çıkacağını kimse düşünmüyordu. Çökmeler, donmalar, kasmalar vesaire yaşamıyorsunuz. Apple yazılımı dışındaki uygulamalara geldiğimizde bunlar işte Adobe uygulamaları, 3D dediğimiz yani 3 boyutlu tasarım uygulamaları, genel kullanım amaçlı uygulamalar, web tarayıcılar vesaire gibi birçok uygulama var. Adobe uygulamalarını en çok kullanılan uygulama gruplarından bir tanesi. Yani uygulama ailelerinden bir tanesi diyebilirim. Çünkü Adobe uygulamaları piyasada özellikle video reklamcılıkla uğraşanlar, YouTube'la uğraşanlar, sinema, film ve buna benzer sektörlerle, yan dallarla uğraşanlar için biçilmiş bir kaftan diyebilirim. Çünkü Adobe uygulamaları size geniş bir yelpaze sunarak çok çeşitli alanda birbiriyle iletişim kurabilen çok farklı kategorilerdeki uygulamaların aynı anda iş yapmanızı sağlayan bir uygulama ailesi diyebilirim. Tabi burada önemli olan Adobe'nin M1 işlemciye desteği. Her ne kadar Rosetta 2 üzerinden Adobe uygulamalarının bazıları destek verse de bazıları daha henüz destek aşamasında değil. Maalesef Adobe uygulamaları Apple M1 işlemci desteğinde biraz geri kalmış diyebilirim. Bu benim şahsi fikrim. Adobe Premiere Pro'da, işte Media Encoder'da, After Effects'te, Illustrator gibi uygulamalarda işlem yapmak istediğinizde Rosetta 2 üzerinden işlem yapıyor. Uygulamaların beta sürümlerinde bazı uygulamalara destek geldi. Bunlar gerçekten performanslı çalışıyor. Ama tabi gönül ister ki Adobe bu uygulamalara tam sürümde destek versin. Maalesef tam sürümde sadece 3 uygulamaya destek verilmiş durumda. Bunlar Photoshop, Lightroom ve Premiere Rush olarak adlandırılan uygulamalar. Beta sürümlerinde destek veren uygulamalar ise Premiere Pro, Media Encoder, Character Animator, Audition, InDesign. Bunlar beta sürümünde M1 desteği veriyor. Beta sürümünde en çok beğendiğim uygulama ise tabii ki de çok sıklıkla kullandığım Premiere Pro ve bu çok performanslı bir şekilde çalışıyor diyebilirim beta sürümünde. Ara ara ufak tefek çok nadir böyle bir şeyler olsa da, çünkü beta sürümünde tam sürüm değil, gayet sizin işinizi görüyor ve sizi çok böyle yolda bırakacak gibi de durmuyor. Adobe ürünlerinin tamamına tam sürümde M1 işlemci desteği geldiğinde zaten bu sıkıntıları yaşamayacağımızı düşünüyorum ben. Bu
tam performansı almaya başladığınızda işlerinizi çok rahatlıkla görebileceksiniz anlamına geliyor. Yine Blender gibi 3D dediğimiz yani 3D yani 3 boyutlu tasarım uygulamalarından bazıları da henüz tam anlamıyla M1 işlemci desteğine kavuşmuş değil. Ancak DaVinci Resolve gibi yine Cinema 4D gibi uygulamalar, yazılımlar M1 işlemci desteğini ürün tanıtıldıktan çok kısa süre sonra verdiler diyebilirim. Bunlar gayet performanslı çalışıyor. DaVinci Resolve'da yine Cinema 4D'de performanslı çalıştığını söyleyebilirim. Tabi test aşamasında bunlardan bazı programları özellikle en çok kullanılan birkaç programı ben test ettim. Bunları da sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. O aşamaya da geleceğiz. Lakin bu bilgisayarda Autodesk gibi işte SolidWorks gibi ve diğer ANSYS gibi, Adams gibi mühendislik yazılımları ve mühendislik uygulamaları maalesef tam olarak desteği vermiyor. En çok kullanılan ve yaptığım işe hitap eden uygulamaları sizinle paylaşmak istedim. Diğer uygulamalar yine işte Microsoft Office gibi, Google Chrome gibi, VLC gibi, Zoom gibi uygulamalarda yine M1 desteğine kavuşmuş durumda. Özellikle Google Chrome, Zoom, VLC ve Office'in M1 işlemci desteğine kavuşmuş olması çok önemli. Çünkü bunlar da az önce söylediğim gibi Adobe grubu gibi çok kullanılan, çok sıklıkla indirilen uygulamalar. Bunlar da M1 işlemcili bilgisayarı satın alanlar için sorun oluşturmayacak, sorun teşkil etmeyecek. Çok performanslı bir şekilde çok sayıda sayfa, çok sayıda doküman açarak işlerinizi kolayca halledebileceksiniz. Tabi ben size bunlarla alakalı bir site bırakacağım. Bu sitede hangi uygulamaların beta aşamasında olduğu, hangi uygulamaların Rosetta 2 yardımıyla çalıştığı, hangi uygulamaların M1 işlemci desteğine tam anlamıyla kavuştuğunu bunları detaylı olarak görebileceksiniz. Zaten pek çok kullandığınız uygulamanın ismini buraya yazdığınızda direkt karşınıza çıkıyor ve bunun M1 işlemci desteğinin olmadığını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu arada bu siteyi ben ilk Koray Birand'ın videosunda gördüm. Koray abiye çok teşekkür ederim. Performansla devam edelim. Bir takım testler yaptık. İşte depolama testi, render testi, aynı anda çoklu uygulama kullanımı gibi birkaç test yaptım. Depolama testini zaten şu anda görüyorsunuz. Blackmagic Disk Speed ile testi yaptım. Bu depolama testinde yazma hızı saniyede 3 GB verdi. Okuma hızı ise saniyede 2.8 GB verdi. Bu gerçekten yani muazzam bir değer. Bu kadar küçük bir kutuda böyle bir desteğin gelmesi gerçekten muazzam. Özellikle flash depolama kısmında Apple iyi işler çıkarıyor diyebilirim. Bu disk okuma ve yazma hızları sizin işinizi çok iyi görecektir. Performans almak istediğiniz işlerde sizin elinizi rahatlatacaktır. Mac Mini'ye bir SSD veyahut da M2 NVMe SSD taktığınızda bu hızlara ulaşabileceğinizi düşünüyorum dosya aktarımında. Bu bilgisayarın ek depolama kaynağı ihtiyaç duyduğunuzda normal HDD yerine klasik bildiğimiz mekanik diskler yerine SSD ya da masaüstü bilgisayarlarda gördüğünüz NVMe M2 SSD'leri kullanabilirsiniz. Bazı dönüştürücüler ve aparatlar yardımıyla bunları Thunderbolt girişlerine bağlayıp çok yüksek hızlara ulaşabilirsiniz. Bu da sizin için daha hızlı, daha iyi sonuçlar elde etmek demek. Ben o yüzden 1 TB ve üstü depolama almanızı tekrar öneriyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Okuma ve yazma anlamında depolama sizin başınızı ağrıtmayacaktır dolması dışında. Render testine geldiğimizde Premiere Pro ve Media Encoder'ı beta sürümlerinde yani M1 işlemci desteği sunan sürümlerinde test ettim. 11 dakikalık 4K 60 FPS videoyu 16 dakikada render etti. Yani gerçekten üzerine farklı editler uyguladığım, renk ayarları, ses ayarları, sonra katmanlar, farklı katmanlar, ses geçişleri, farklı kaynaktan ses kaydı vesaire, görüntünün sesin farklı olması, bunların senkronizasyonu, sonra üzerinde animasyonlar, grafikler vesaire farklı işlemler uyguladım. O açıdan da benim için gayet iyi bir iş çıkardı diyebilirim. Çünkü 11 dakika 4K 60 FPS bir videoyu 16 dakikada render etmek, yani masaüstü bilgisayarların çoğu bu kadar performanslı çalışmıyor diyebilirim. Birçok video izledim. Birçok bilgisayarı kullanma, test etme şansım oldu farklı yerlerde, farklı zamanlarda. Bu ürün onların hepsinden hakkından gelebilecek bir ürün diyebilirim. Bu 8 çekirdekli CPU ve 8 çekirdekli GPU gerçekten işini çok iyi hakkıyla yapıyor diyebilirim. Tabi sadece Premiere Pro ve Media Encoder kullanmadım. Aynı zamanda Final Cut ve kompresör de kullandım. Apple'ın kendi yazılımı sonuçta M1 desteğine tam anlamıyla kavuştuğunu söylüyor Apple. Yani tam performanslı kullanabileceğinizi söylüyor Final Cut'ı ve kompresörü. Ben Final Cut'ta bir sorun yaşamadım. Katmanlar arası geçişte ve timeline'da ben pek problem görmedim. Yani gerçek zamanlı real time dediğimiz oynattığınızda videonuzu, çünkü bunu bir ön izleme yani preview yapmak istiyorsunuz. Final Cut'ta bir problem yaşamadım. Aynı şekilde Premiere Pro'da da bir problem yaşamadım. Ancak şöyle bir durum oldu.
video. Yine 7 dakika 21 saniye 4K 60 FPS ağır edit olan bir video oluşturduğum Final Cut'ta. Bu videoyu maalesef Final Cut'tan kompresöre atınca yani çok ilginç bir sonuçla karşılaştım. Yaklaşık 22 dakikada render ettim. Bu sonuçları alırken ben başka bir program kullanmadım. Herhangi bir bilgisayara yük bindirecek, bilgisayarı kasacak, bilgisayarda çökmelere neden olacak çok ağır bir yüklenmeye girmedim ki zaten çok fazla öyle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Genelde bir çökme olmuyor Apple yazılımlarında. Çünkü zaten bunun için alıyorsunuz. Başınız ağrımasın, problem yaşamayayım, sıkıntı, çökme, donma, kasma olmasın diye bu Apple ürünlerini satın alıyorsunuz. Ben her ihtimale karşı donanım rahat çalışsın diye çok fazla bilgisayar üzerinde işlem yapmamaya gayret gösterdim. Yani bilgisayarı serbest bıraktım ve sadece render'a odaklanmasını ve benim istediğim ürünün çıktısını almasını istedim. 7 dakikalık 21 saniye 4K 60 FPS videonun yani yaklaşık 22 dakikada çıktı alması benim için tabii biraz hayal kırıklığıydı. Ben 7 dakikalık videoyu 7 dakikada alır diye umut ediyordum Final Cut'ta ama maalesef öyle olmadı. Ama tabii üzerinde çok ağır bir edit var diyebilirim. Yine renkler, geçişler, efektler, bir sürü şey var videoda. Tabii video parçalı bir video. Aynı zamanda çok fazla edit var. Maalesef bu benim tahmin ettiğim şekilde gerçekleşmedi. Ha bu sıkıntı mı? Bence değil. 7 dakikalık videoyu 21 dakikada almak da çok kötü bir şey değil. Eğer ki çok büyük ve hızlı işler yapmıyorsanız yani hemen yaptığım çok hızlı bir şekilde özellikle zamanla yarıştığınız bir firmada çalışmıyorsanız veyahut da zamanla yarıştığınız bir sektörde çalışmıyorsanız bu hız ve süreler bence çok fazla problem olmayacaktır. Yani sizin işlerinizin yetişmesini rahatlıkla sağlayacaktır. O yüzden de ben burada çok problem görmüyorum ama yine tekrar söyleyeyim. Ben bunu Apple'dan 7 dakika video süresini 7 dakikada bitirmesini beklerdim. Maalesef bu 7 dakikada render'ı yapamadı. Aynı anda çok uygulama kullanımını zaten söyledim. Yani pek çok uygulamayı çok rahat kullanabiliyorsunuz aynı anda. Çok fazla sayıda sekme açıp aynı anda video izleyip aynı anda render alıp aynı anda uygulama indirip aynı anda pek çok işlemi ard arda yapabiliyorsunuz. Yani sizi çoklu uygulama kullanımında da yine üzmeyecek bir bilgisayar diyebilirim. Tabi bu bilgisayara Windows'tan geçtiğiniz zaman ya diyeceksiniz ki ya biz ölmüşüz falan. Gerçekten insan öyle söylüyor. Ya ben Windows'ta ölmüşüm diyor. Çünkü o Windows'un kasmaları, donmaları, mavi ekranları, yaşadığınız problemler, donanımda yazılım uyumsuzlukları vesaire çok başınızı ağrıtıyor. Evet, Windows'ta seçenek çok geniş. Uygulama destekleri belki Mac'e göre daha fazla olabilir. Belki diyorum. O kullanıma göre değişebilir. Kimin hangi uygulamaları kullandığına göre değişebilir. Ama ben Windows'un Mac'le yazılım konusunda şu an için özellikle söylüyorum çok fazla yarışabileceğini düşünmüyorum. Eğer Windows bu işi çözmek istiyorsa özellikle şu mavi ekran hatalarını halletmeli. Gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Windows bilgisayarımda var. Gerçekten bıktırıyor. Yani bir güncelleme geliyor. Bir bakıyorsunuz bilgisayar mavi ekran hatası vermeye başlıyor. Bir güncelleme geliyor. Bir bakıyorsunuz bilgisayar kendi kendine kapanıyor. Başka bir şeyler ısınma sorunları yaşıyor vesaire. Ama Mac'te çok fazla sürprizlerle karşılaşmıyorsunuz. Yazılım ve donanım uyumluluğu has safhada. Zaten Apple işlemcisi dahil birçok bileşenini kendi tasarladığı için yazılım ve donanım uyumluluğu %100'e yakın diyebilirim. Çok iyi bir performans veriyor. Yani çok küçük de olsa bir iki hatayla karşılaşmadım mı derseniz karşılaştım ama o Windows'un %1'i bile değil diyebilirim size. macOS'e geçenler, macOS yazılım içeren Apple ürünü alan kullanıcılar bundan gayet memnun olacaktır. İkisinin arasındaki farkı da çok iyi bir şekilde görecektir diyorum. Artık kimse bunlarla uğraşmak istemiyor. Mavi ekranlar, hataları, kasmalar, donmalar problem yaşamak istemiyor. Artık günümüzde insanlar için zaman çok önemli. Zaman ve performans. Bu iki kriter her şeyi belirliyor. Bu nedenle de insanlar artık daha fazla Mac'i tercih etmeye başladılar. Apple ürünlerini tercih etmeye başladılar. Ha fiyatları uygundur değildir bu tartışılır. Kime göre, neye göre uygun, neye göre değil. Sizin yapacağınız işin boyutu, hedefiniz, ne yapmak istediğiniz, zaman kavramı, performans kavramı bu kişiden kişiye göre değişebilir. Ama benim açımdan gönül rahatlığıyla Mac Mini M1'e geçebilirsiniz. Diyeceksiniz ki bazı programlar beta aşamasında bazıları Rosetta 2 ile çalışıyor vesaire. Rosetta 2 ile bile çalışsa gerçekten işini hakkıyla yapıyor. Yani bunu da gönül rahatlığıyla söylüyorum sizlere. Fiyat konusuna değinecek olursam tabii cephekan fiyatlar diyebilirim Türkiye şartlarına göre. Yurt dışında bu ürün birim olarak düşündüğümüzde 2000 birim maaş alan biri için özellikle Avrupa ve Amerika'da çok uygun fiyata geliyor diyebilirim. Ama ülkemizde maalesef yaşanan bu dolarla alakalı süreçte umarım en kısa sürede düzlüğe çıkarız bu arada. Haliyle bu rakamları Apple ürünlerine yansıtıyor. Türkiye fiyatı 10.099 liradan başlıyor. Bu baz sürüm dediğimiz yani M1 işlemci, 8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine dediğimiz sürümün
Baz en alt sürümü 10.099 liradan başlıyor. Eğer bu sürüme yazılım paketi dahil etmek isterseniz Final Cut Pro ve Logic Pro beraber almak isterseniz 3.500 lirada ek bir masraf ödemeniz gerekiyor. Eğer yurt dışında bir tanıdığınız varsa veyahut da yurt dışına çok gelip gidiyorsanız veyahut yurt dışından bu ürünü getirtebilme şansınız varsa yurt dışından getirtmenizi de tavsiye ederim. Yani yurt dışında da farklı ülkelerde bu ürünü uygun fiyata bulabilirsiniz. Biraz araştırdım ama bunların doğruluğunu teyit edemediğim için çok fazla burada bahsetmek istemiyorum. Eğer öğrenciyseniz bu sizin için Türkiye'de garantili bir Apple ürünü almak için iyi bir fırsat olabilir diyebilirim. Çünkü Apple eğitim mağazası desteği var. Öğrencilere güzel indirimler yapıyor. 1000 lira, 1500 lira. En azından cüzi bir miktar da olsa bir miktar para cebinize kalıyor. Eğer eğitim mağazasından alırsanız yazılım paketi özellikle almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yazılım paketi sadece Logic Pro ve Final Cut Pro ile sınırlı değil. Aynı zamanda kompresör, motion ve main stage gibi uygulamaları da beraberinde getiriyor. Ve bu 5 adet uygulama size çok uygun bir rakama geliyor. Bunların değeri de eğitim mağazasından aldığınızda 5 uygulama artı bu az önce söylediğim sürümün bazı versiyonu yaklaşık 10.500 liraya falan geliyor. Profesyonel uygulama kullananlar için eğitim mağazasından alışveriş yapmak gerçekten mantıklı. Tabii öğrenciyseniz. Çünkü Apple burada sizden ürün teslimi sırasında öğrenci kimlik kartınızı göstermenizi istiyor. Bunu nasıl istiyor? Gelen kargo firması size ürünü teslim ederken öğrenci olduğunuzu kanıtlayabileceğiniz bir belge ve bir kimlik görmek istiyor. Bunu gösterdiğiniz takdirde ürünü teslim alıp kullanabiliyorsunuz. O yüzden öğrenci olmanız şart. Öğrenciyseniz bu açık öğretim olur, normal üniversite örgün öğretim olur fark etmiyor. Bu kampanyadan yararlanıp bu ürünleri daha uygun fiyata alabilirsiniz. 1269 lira bu 5 uygulama için gayet iyi bir fiyat diyebilirim. Özellikle Apple yazılımı olduğu düşünüldüğünde. Son olarak finalde şunları söyleyebilirim. Eğer profesyonel çalışmalar yürütüyorsanız ve iş odaklı bir bilgisayar almak istiyorsanız Mac Mini sizin için biçilmiş bir kaftan. Ama oyun odaklı ve eğlence amaçlı düşünüyorsanız bence farklı alternatiflere yönelebilirsiniz. Daha avantajlı olacaktır. Çünkü bu bilgisayar şu an için çok bir oyun bilgisayarı ve eğlence bilgisayarı gibi gözükmüyor. Daha çok iş odaklı ve profesyonel amaçlı kullanılacak bir bilgisayar diyerek sözlerimi burada noktalamak istiyorum. Ben ürünü tavsiye ediyorum. İş dünyası, profesyonel içerik üretenler bunu gönül rahatlığıyla alabilirler. Verdiğiniz paranın hakkını da çok iyi bir şekilde geri alıyorsunuz. Apple ürünleri bu konuda zaten namını biliyorsunuz. O yüzden de alıp kafanız ağrımadan 4-5 sene idare edebileceğinizi düşündüğüm iyi bir ürün. Sizin desteğiniz benim için gerçekten önemli. Kanala abone olup videoları paylaşır, beğenir ve videoların altına yorum yaparsanız çok memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.